başka bir köyden. Tekrarlıyoruz bunu. Bunun üzerinde Nasreddin Hoca. Üzerine. Ne kadar güzel. Hare Krishna. Merhabalar. Bugün de Nasreddin Hoca hakkında bir hikaye size anlatacağım. Nasreddin Hocaların hikayelerini dinliyoruz veya okuyoruz. Sonra bittikten sonra da fıkra gibi ha hu keke kükü bir gülüyoruz ve sonra da kapatıp geçiyoruz. Bu Nasreddin Hoca'nın hikayelerindeki anlam çok derindir. Yani sadece okumak değil, bir mesajı var. Çok derin, çok güzel bir mesajı. O mesajlara dikkat etmemiz gerekir. Ne anlatmak istiyor? Ve bu şekilde bugün başlayacağız. Kendiniz olun. Hangi durumda olursanız olun, kendiniz olun ve diğer kişilerin sözlerinin etkisi altında kalmayın. Nasreddin Hoca bir eşek ve çocuk hakkında bir hikaye vardır. Nasreddin Hoca bir gün yanında bir çocuk ve eşeğiyle birlikte yola koyulur. Hoca yaşlı olduğundan eşeğin üzerinde oturmakta ve çocuk da yanında yürümektedir. Yolları üzerindeki bir köyden geçerken insanların adama bak, hiç mi utanması yok? Eşeğin üzerinde kendisi binmiş, zavallı çocuk ise ona zor zor yetişiyor dediklerini duyar. Bunun üzerine Nasreddin Hoca eşekten iner ve eşeğin üzerine çocuğu oturtur. Başka bir köyden bu şekilde geçerler. Bu köydeki insanların ise çocuk genç, yürüyebilir, neden eşeğin üzerinde yaşlı adam oturmuyor ki dediklerini duyar. Nasreddin Hoca söylenenlere kulak asıp kendisi de eşeğe binmeye karar verir. İkisi de eşeğin üzerinde yolculuklarına devam ederler. Başka bir köyden geçerken duydukları sitemler ise şöyledir. Zavallı eşeğin yorgunluktan hali kalmamış, hiç iki kişi binir mi eşeğe? Bunun duyan Nasreddin Hoca eşeğin üzerinde iner, ardından çocuğu da indirir. Bu sefer üçü yan yana yürümeye başlarlar. Başka bir köyden geçerlerken insanların alaycı yorumları ile karşılaşırlar. Eşek boşuna yürüyor. Üzerine binmeyeceklerse onu neden yanlarına aldılar ki? Başka çaresi kalmayan hoca eşeği sırtına alıp taşımaya başlar. Bu şekilde başka bir köyden geçerlerken insanların alaylarını duyar. Aptala bak. Binek olan eşek mi, adam mı belli değil. Yolculuğundan bu yana tüm duyduklarına dayanamayan Nasreddin Hoca çaresiz bir şekilde eşeği alır ve yakınlardaki uçurumdan aşağı fırlatır. Burada hikaye bitiyor. Peki anlam nedir burada? Dikkat ediniz. Bu dünyada ne yaparsanız yapın, size karşı gelen, eleştiren, beğenmeyen, size laf atanlar olur. Dolayısıyla siz kendiniz olun, ne yapmak isterseniz onu yapın. Eğer yaptıklarınızın sonucu sizi memnun ederse devam edin. Etmezse tecrübe alır, devam etmezsiniz. Bu hikayede de olduğu gibi hallerimiz hep böyle. Siz olun, her söylenen sözün etkisi altında kalmayın. Kendiniz olun.